Arkadaşlar bugün Osmanlı Devleti'nin kısa süre içinde uç beyliğinden devlet haline gelmesinde, Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında hayati derecede rol oynayan akıncılardan bahsedeceğiz. Akıncılar Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde sınır bölgelerinde bulunan hafif süvari birlikleridir. Bunlar düşman memleketlerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekatında bulunurlardı. Akıncılar Ocağı'nın temelinin Osman Gazi zamanında Kösemiyel tarafından atıldığı rivayet edilmektedir. Orhan Bey zamanında daimi piyade ve süvari askerleri teşkilatının kuruluşuna kadar hep bunlar kullanılmış, Osmanlı Uçbeyliği'nin kısa süre içinde bir devlet haline gelmesi de Akıncılar sayesinde gerçekleşmiştir. Akıncılığın bir ocak şeklinde kurulmasında ise Evranos Bey'in büyük emeği vardır. 1. Murat devrinde Yeniçeri Ocağı kurulunca Akıncılar sadece sınır boylarında görev yapmaya başlamışlardır. Akıncılar sürekli ordu birliklerine mensup değillerdi. Bunlar Rumeli'de Serhat boylarına yakın yerlerde otururlar ve genellikle yaz aylarında zaman zaman düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Devlet Akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez, teçhizat ve silah sağlamazdı. Akıncılar silahlarını kendileri temin ederler ve düşmandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi. Buna karşılık devlete vergi vermezlerdi. İlk zamanlar Akıncı beylerinin çoğunluğu Osman Bey'in yoldaşları olan kumandanların çocuklarıydı. Akıncı beyleri geniş yetkilere sahiplerdi. İstediklerini ocağa alırlar, istediklerini çıkarırlardı. Doğrudan sultandan emir alan Akıncı beylerinin rütbeleri sancak beyi derecesindeydi. Akıncı eri canını çok defa çekinmeden ortaya koyduğu için diğer birçok ocağın subaylarından imtiyazlıydı. Onun için Akıncılar Fedai, Dalkılıç, Serden Geçti, Deli gibi isimlerle de anılırlardı. Akıncılığa kabul edilmenin şartları çok zordu. Sürati intikal, seri hareket, harikulade süvarilik, çok iyi silahşörlük gibi vasıflara sahip olmayan akıncılığa kabul edilmezdi. Akıncılar düşman arazisini dolaşıp orduya yol açarlar ve kurulması muhtemel pusuları ani ve süratli bir şekilde hareket ederek bozarlardı. Akıncıların hücumları çok ani bir biçimde ve sert olduğundan düşman kuvvetleri sarsılıp dağılırdı. Ordunun yolu üzerindeki hububatın muhafazasını sağlamak, yerli halktan aldıkları esirler vasıtasıyla düşman hakkında istihbarat toplamak, köprü ve geçit gibi yerleri emniyet altında tutmak da asli görevleri arasındaydı. Akıncılar genellikle ordudan 4-5 günlük mesafede önden giderek görevlerini yerine getirirlerdi. Bindikleri atlar da akıncıların bu hızlı hayatlarına uygun, dayanıklı ve süratli olanlardan seçilirdi. Sefere çıkarken yedekte 4-5 at götürürler, yorulan atları konak yerlerinde bırakırlar, dönüşte bıraktıkları atlara ganimetlerini yüklerlerdi. Bir harekatın Akın ismini alabilmesi için o sefere Akıncı Bey'in katılması gerekirdi. Akıncılar merkezi tarzda idare olunmayıp sınır boylarında ocaklar şeklinde teşkilatlanırlardı. Her mıntıkanın kumandanı ayrı olup Akıncılar mensup oldukları kumandanların sülale ismiyle anılırlardı. Bu sülalelerin en meşhurları Evranos Bey'e bağlı olan Akıncılar, Malkoçoğlu Akıncıları, Mihalli Akıncıları ve Turhanlı Akıncılarıydı. Bunlardan Evranos Bey'e bağlı olan Akıncılar Arnavutluk'ta, Malkoçoğlu Akıncıları Silistre'de, Turhanlı Akıncıları Mora'da ve Mihalli Akıncıları ise Sofya ve Semendire bölgelerinde bulunurlardı. Osmanlı Devleti'nde ilk Akıncı Bey Evranos Bey'dir. Düşmanın iktisadi ve manevi yapısını alt üst ederek savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan Akıncıların tekniği şu şekildeydi. Akıncı ordusu belirli bölümlere ayrılır, bunlar da belirli yerlerde daha küçük birliklere bölünerek yollarına devam ederlerdi. Her birliğin ele geçireceği şehir ve kasabalar önceden kararlaştırılırdı.
Dönüşte birlikler yine belirli yerlerde fakat daha önce ayrıldıkları mevkilerde olmamak kaydıyla birleşirler, tekrar tek bir ordu haline gelip Türk topraklarına dönerlerdi. Bu durum düşman ülkesini korku içinde bırakırdı. Yıldırımlar ve kasırgalar gibi esip geçen akıncıların nerede ve ne zaman bulundukları veya bulunacakları hakkında yüzlerce söylenti çıkardı. Devlet tarafından akıncıların isimleri, eşkalleri ve içlerinde tımara sahip olanların listelerine ait defterler tutulurdu. Defterler iki nüsha olarak tanzim edilir, biri merkezdeki defterhanede, diğeri akıncıların bulundukları eyalet veya sancak kadılıklarında muhafaza edilirdi. Böylece herhangi bir yolsuzluğa meydan verilmezdi. Her akın sonunda şehit ve malul olanların yerine çevik, iyi süvari ve kuvvetli gençler akıncı olarak kaydedilirdi. Akıncılara tahsis edilen belirli bir maaş yoktu. Bunlar elde ettikleri ganimetlerin 1/5'ini verdikten sonra kalanla geçimlerini temin ederlerdi. Bazısının ise timarları vardı. Osmanlı Devleti'nde akıncıların sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. asır ortalarına kadar sayılarının 40 bin olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Osmanlılarda akıncılık 1595 yılına kadar yaklaşık 250 sene devam etmiştir. Osmanlı ordusunun öncü kuvveti olan akıncılar 1595 senesinde Sadrazam Sinan Paşa'nın Eflak seferindeki hatasına kadar güçlerini korumuşlardır. Sinan Paşa devlete karşı isyan eden Romanya Voyvodası Mihail üzerine 100.000 kişi ile sefere çıktı. Romanya'ya giren Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaktan çekinen Voyvoda Mihail geri çekildi. Sinan Paşa isyanı bastırdığını zannederek geri dönmeye başladı. Bu sırada Voyvoda Mihail Osmanlı ordusunun hareketlerinden günü gününe haberdar oluyor, 24 saat mesafeden Osmanlı ordusunu takip ediyordu. 1595 senesi Ekim ayında Targovişte'ye girip şehri savunan 3500 Türk'ten Ali Paşa, Koçu Bey ve diğer yüksek rütbeli subayları ateşte pişirdikten sonra yiyen Voyvoda Mihail ve beraberindekiler geri kalan Türkleri kazığa oturttular. Bu arada Sinan Paşa Tuna'nın kuzey kıyısına varmıştı. Ordunun ağırlıklarıyla birlikte karşıya geçmesi 3 gün ve 3 gece sürecekti. Ordunun ardını korumakla görevli akıncılar en son köprüyü geçecekler ve sonra köprüyü havaya uçuracaklardı. Bu geçişi uzak bir yerden seyreden Voyvoda Mihail, köprüden akıncılar geçerken top ateşine başladı. Akıncılar büyük zayiat verdiler. Böylece Akıncı Ocağı 16. yüzyılın sonlarında altından kalkamayacağı büyük bir darbe yemiş oldu. Bu seferde 100.000 kadar akın atı telef olmuştur. Çok uzun mesafeleri kısa sürede kat edecek şekilde yetiştirilen ve daha birçok meziyetleri olan akın atlarının bir daha yetiştirilememesi bu teşkilatın zayıflamasının başlıca sebepleri arasındadır. Durum bu şekle gelince devlet yeni tedbirler aldı. Kalelerdeki Serhat Kulu teşkilatı takviye edilerek sınırların korunması bu teşkilata verilmiş, diğer taraftan da akınlarda Kırım ordusundan faydalanma yoluna gidilmiştir. Fakat Kırımlılar Osmanlı akıncı ruhuna sahip olmadıkları için onlar kadar başarılı olamamışlardır. 17. yüzyıldan itibaren sayıları iyice azalan akıncılar artık geri hizmetlerde kullanılmaya başlanmış, akıncı adı öteki askeri birliklerle beraber 1826'da resmen ortadan kalkmış ve böylece günümüze kadar türkülere konu, dillere destan olan yiğitler tamamen tarihe karışmıştır. Akıncıların pek çoğu Avrupa ve Balkan dillerini bilirler, akın yapmakla kalmazlar, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi toplamak gibi istihbarat görevini de yerine getirirlerdi. Bir nevi keşif kolu hizmeti görürlerdi. Osmanlı Devleti'nin ilk askeri organizasyonlarından biri olan akıncılık, gaza ve cihat düsturunu kendilerine rehber edinirler ve bu inançla mücadele ederlerdi. Askeri faaliyetlerinin yanında Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması için de çalışmışlar, bölgenin imarına, kültür ve sanatının gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır.
Akıncı aileleri devletin uç bölgelerinde faaliyet halinde bulunduklarından dolayı akıncılık, uç gelenek ve kültürünün bir devamı şeklinde değerlendirilmektedir. Bu sayede Osmanlılar Rumeli'de yayılma ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerleme imkanına sahip olmuşlardır. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızı izleyerek, yorum yaparak ve abone olarak kanalımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.